Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle lezzetli bir hünkâr beğendi yapacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. 3 adet orta boy patlıcanı bıçakla gelişigüzel delikler açıyoruz. ...200 derece üst ayarda ısınan fırına közlenmesi için bırakalım. ...400 gram eti yağsız şekilde ısıttığımız tavaya suyunu salıp çekmesi için alalım. Arada sırada her yerinin pişmesi için karıştıralım. Suyunu çektiğinde 4-5 yemek kaşığı sıvı yağı ilave edelim. Tekrar karıştıralım. Daha sonra doğradığımız bir orta boy kuru soğanı tavaya alalım. Yarı saydam olana dek kavuralım. Doğradığımız 2 yeşil biberi de ekleyip birkaç dakika daha kavuralım. Bir yemek kaşığı domates salçası ekleyip iyice kavuralım. Bir tatlı kaşığı tuz ve bir çay kaşığı karabiberi ekleyelim. İki domates rendesi veya yarım su bardağı domates püresini ekleyelim. Birkaç dakika daha kavuralım. Bir su bardağı su ekleyip kısık ateşte suyunu çekene kadar pişmeye bırakalım. Etler ağır ağır pişerken közlendiğinden emin olduğumuz patlıcanları fırından alalım. Patlıcanları bir kaba alıp üzerini streç filmle kapatıp 15 dakika kadar bekletelim. Bu işlem kabuklarının daha rahat soyulmasını sağlayacaktır. Ayrı bir kapta soyacağımız patlıcanları koymak için 2 su bardağı kadar soğuk su ve yarım limon suyu eklediğimiz bir karışım hazırlayalım. Bu sırada pişmeye bıraktığımız etleri kontrol edip pişmişse altını kapatalım. Patlıcanların saplarını kesip soymaya başlayalım. Ardından hazırladığımız limonlu suya bırakıp 10-15 dakika kadar daha bekletelim. Daha sonra bir süzgeç yardımıyla sularını bastırarak süzelim. Şimdi patlıcanları küçük küçük doğramaya başlayabiliriz. Bir tava veya tencereye 2 yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı zeytinyağını alalım. Tereyağı eriyince 1 yemek kaşığı unu ekleyip kokusu çıkana kadar sürekli karıştırarak kavuralım. Ardından doğradığımız patlıcanları tencereye alıp birkaç dakika daha kavuralım. Yarım su bardağı sütü ekleyip bütün malzemeler bütünleşinceye kadar karıştıralım. Daha sonra 1 su bardağına yakın rendelenmiş kaşar peyniri ilave edip kısık ateşte sürekli karıştırarak püre haline getirelim.
1 çay kaşığı tuz ilave edip biraz daha karıştıralım. Pürüzsüz bir görünüm istiyorsanız blenderdan geçirebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere, hoşça kalın.